İskender'in yapay tanrısı Serapis. Büyük İskender, bilinen dünyanın sınırlarını tek bir bayrak altında topladığında, fethettiği topraklarda sadece orduların değil, kültürlerin ve inançların da çarpıştığını gördü. Özellikle kadim Mısır topraklarıyla Helen dünyasının köklü inançları arasında aşılması zor bir uçurum vardı. İskender, imparatorluğunun kalıcı olabilmesi için kılıçlardan daha güçlü bir bağa, tebaasını ortak bir kutsallıkta birleştirecek bir güce ihtiyacı olduğunu biliyordu. İşte bu politik ve mistik arayış, insanlık tarihinin en sıradışı, en planlı dini mühendislik projelerinden birini doğurdu. Kayıp tanrı Serapis. O, doğanın kendi akışında var olmuş bir ilah değil. Doğu ve Batı mistisizmini tek bir potada eritmek amacıyla saray bilgeleri, rahipler ve bizzat hükümdarın emriyle laboratuvar titizliğiyle tasarlanmış yapay bir ilahtı. İskender'in ölümünün ardından Mısır tahtına oturan General Ptolemaios, bu yapay tanrı projesini zirveye taşıdı. İskenderiye'nin karanlık kütüphanelerinde ve Memphis'in kadim tapınaklarında aylarca süren gizli çalışmalar yapıldı. Amaç, hem Yunanlıların estetik ve felsefi algısına hitap edecek, hem de Mısırlıların binlerce yıllık muhafazakar inançlarını incitmeyecek kusursuz bir sentez oluşturmaktı. Bilgeler, Mısır'ın yeraltı ve ölüm tanrısı Osiris ile kutsal boğa Apis'i birleştirerek Osorapis figürünü temel aldılar. Bu doğulu omurganın üzerine ise Yunan mitolojisinin en güçlü figürleri giydirildi. Zeus'un mutlak otoritesi, Hades'in yeraltı dünyasındaki gizemli gücü, Dionysos'un bereketi ve Asklepios'un şifa yeteneği tek bir bedende toplandı. Böylece Serapis hem piramitlerin altındaki karanlığa hem de Olimpos'un zirvesine hükmeden melez bir tanrı olarak ilan edildi. Serapis'in tasvirleri bile bu politik ve mistik dehanın ürünüydü. O, geleneksel Mısır tanrıları gibi hayvan başlı, uzak ve korkutucu değildi. Aksine dalgalı gür saçları ve sakalıyla heybetli bir Yunan filozofunu veya Zeus'u andırıyordu. Başında bolluk ve bereketi simgeleyen, içi tahıl dolu kutsal bir sepet, yani Modius taşırdı. Tahtının hemen yanında ise yeraltı dünyasının sadık bekçisi, üç başlı Cerberus otururdu. İskenderiye'de onun adına inşa edilen devasa tapınak Serapeum, kısa sürede antik dünyanın en mistik ve en korunan merkezlerinden biri haline geldi. Mısırlı bir köylü, tapınağa girdiğinde orada kendi kadim Osiris'inin ruhunu hissederken, Atinalı bir tüccar, baktığı heykelde Zeus'un tanıdık ve güven veren yüzünü görüyordu. Bu yapay ilah, yüzyıllar boyunca Akdeniz dünyasını birbirine bağlayan görünmez bir zincir işlevi gördü. Fakat insan eliyle yaratılan bu görkemli ilahın kaderi de insan eliyle yazılan bir karanlıkla son buldu. Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesiyle birlikte Serapis'in birleştirici gücü bir tehdit olarak görülmeye başlandı. Miryatlarca insanın şifa bulmak, ölümden sonraki hayatın sırlarına ermek için akın ettiği Serapeum tapınağı fanatik grupların hedefi oldu. Serapis'in devasa altın ve fil dişi heykelleri parçalandı, tapınağın altındaki gizli tünellerde saklanan parşömenler yakıldı ve bu yapay tanrıya ait tüm izler tarihten silinmeye çalışıldı. Bugün İskenderiye'nin derinliklerinde kaybolmuş olan Serapis, insan zihninin inançları nasıl şekillendirebileceğinin, Doğu ve Batı mistisizminin birleştiğinde ne kadar devasa bir güce dönüşebileceğinin en gizemli ve en karanlık kanıtı olarak sessizce yatmaktadır.